Zaman. Düşündüğümüz kadar basit bir kavram mı? Yoksa bazıları için geçmiş ve gelecek arasındaki çizgi bir anda ortadan kalkabilir mi? Yıllardır bilim insanları zaman yolculuğunun mümkün olup olmadığını tartışıyor. Fakat bu sadece teorik bir düşünce değil. Tarih boyunca kaydedilmiş bazı olaylar zamanın esrarengiz yapısını sorgulamamıza neden oluyor. Kaybolan ve yıllar sonra geri dönen insanlar, geçmişten gelen, kimliği açıklanamayan figürler ve tarihe kazınmış esrarengiz zaman kaymaları. Bugün sizlere kayıtlara geçmiş en gizemli zaman yolculuğu vakalarını anlatacağım. Zamanda kaybolan ve geri dönenler. Bundan tam 50 yıl önce kaybolan bir adamın bir gün aniden hiçbir yaşlanma belirtisi olmadan geri döndüğünü düşünün. 1977 yılında İspanya'da Pedro Oliveira Ramirez adlı bir adam arabasıyla eve dönerken beklenmedik bir şey yaşadı. Sıradan bir otoyolda giderken aniden bilmediği bir yolda buldu kendini. Yolların tasarımı farklıydı. Tabelalar bilinmeyen dillerdeydi ve gökyüzü garip bir renge bürünmüştü. Pedro gözlerini kırpıp tekrar baktığında bir anda kendi dünyasına geri döndü. Ancak dönüşüyle birlikte arabasının plakasının değiştiğini fark etti. Saatine baktığında zamanın birkaç dakika kaydığını gördü. Peki Pedro başka bir boyuta mı geçiş yapmıştı? Geleceğe mi gitmişti? Yoksa bir tür zaman kayması mı yaşamıştı? Geçmişten gelen esrarengiz yolcu Rudolf Fens. 1950 yılının 1 Haziran gecesinde New York'un en işlek noktalarından biri olan Times Meydanı'nda bir adam aniden belirdi. Bu kişi 19. yüzyıl modasına uygun kıyafetler giymişti. Uzun siyah bir ceket, dar kesim pantolonlar ve eski tip bir şapka. Etrafına şaşkın gözlerle bakıyor, sanki bulunduğu yerden ve zamandan tamamen kopmuş gibi görünüyordu. Görgü tanıkları onun şaşkın bakışlarını tarif ederken bir anda yolu fırladığını ve hızla gelen bir taksinin çarpması sonucu hayatını kaybettiğini anlatıyor. Ancak asıl şok edici olan polislerin olay yerinde bulduğu eşyalar oldu. Adamın ceplerinden çıkan eşyalar arasında tanınmayan bir salona ait artık var olmayan bir bira jetonu, 1876 yılına ait eski banknotlar, Rudolf Fens adına düzenlenmiş bir kartvizit ve 1876 yılı Haziran tarihli Philadelphia'dan gönderilmiş bir mektup vardı. Tüm bunlar sanki 19. yüzyıldan koparılmış gibi yepyeni duruyordu. Daha sonra yapılan araştırmalarda Rudolf Fens Jr. adlı bir kişinin babasının 1876 yılında gece yürüyüşüne çıktıktan sonra bir daha geri dönmediğini bildirdiği kayıtlara ulaşıldı. Bu olay yıllar boyunca zaman yolculuğunun kanıtı olarak anlatıldı. Fakat detaylı araştırmalar bu hikayenin aslında bir şehir efsanesi olduğunu ortaya çıkardı. Bu tür hikayeler bazen doğruluğu kanıtlanmamış söylentilerle gerçeğe dönüşebilir. Bu yüzden her duyduğumuz paranormal veya gizemli olayın kaynağını iyi araştırmalı ve eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmalıyız. 1951 yılında Jack Finney tarafından yazılan I'm Scared adlı bir hikayeden alınmıştı. Ancak eğer bu gerçekten bir kurguysa neden insanlar hala bunun gerçek olduğuna inanıyor? Tokyo Havalimanı'ndaki gizemli yolcu, Tauretli adam. 1954 yılının Temmuz ayında Tokyo Haneda Havalimanı'nda sıradan bir gün yaşanıyordu. Ta ki Avrupa kökenli, sakallı ve beyaz tenli bir adam pasaport kontrolüne gelene kadar. Adam Fransızcayı ana dili gibi konuşuyor ancak Japonca dahil birçok dilde biliyordu. Pasaportunu görevliye uzattığında memurlar daha önce hiç duymadıkları bir ülkenin adını gördüler. Tauret. Pasaport gerçek ve resmi mühürlerle doluydu. Ancak dünya haritasında böyle bir ülke yoktu. Adam Tauret'in Fransa ve İspanya'nın arasında 1000 yıldır var olan bir ülke olduğunu iddia ediyordu. Harita üzerinde ülkesini göstermesi istendiğinde Andorra'nın bulunduğu bölge işaret etti. Ancak Andorra'nın adını hiç duymamıştı. Gümrük yetkilileri adamın belgelerini ve kişisel eşyalarını alıkoyarak onu soruşturma tamamlanana kadar yakındaki bir otele yerleştirdi. Ancak sabah olduğunda adam otel odasında bulunamadı. Tüm eşyaları yerli yerindeydi ancak adam iz bırakmadan kaybolmuştu. Bu olay zaman yolculuğu mu yoksa paralel evrenler teorisinin bir kanıtı mıydı? Sir Victor Goddard'ın geleceğe uçuşu. 1935 yılında İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde görev yapan Air Marshal Sir Victor Goddard, Edinburgh'daki terk edilmiş Dream Havaalanı'nı incelemek üzere bir uçuş gerçekleştirdi. Ancak bu uçuş sırasında yaşadığı şey onu tarihin en büyük gizemlerinden birinin merkezine yerleştirdi. Dream Havaalanı o dönemde harap haldeydi. Çatılar çökmüş, pistler otlarla kaplanmıştı. Goddard bölgeyi inceledikten sonra geri dönmek için uçağını yönlendirdi. Ancak bir anda gökyüzü karardı ve uçağı beklenmedik bir fırtınanın içine sürüklendi. Yoğun yağmur ve rüzgar motorlarının zorlanmasına neden oldu.
etrafını saran kara bulutların içinde kaybolurken bir anda her şey değişti. Bulutlar aniden dağıldı ve gözlerinin önünde tamamen farklı bir Dream havaalanı belirdi. Havaalanı artık harabe değildi. Parlak güneş ışığı altında pistlerde 4 adet sarı renkte uçak duruyordu. Teknisyenler alışılmışın dışında mavi tulumlar giymişti. Ve en garibi Goddard'ın o dönemde tanımlayamadığı futuristik bir uçak modeli orada duruyordu. Bir anda gökyüzü tekrar karardı ve uçağı yeniden fırtınanın içine sürüklendi. Zorlukla kontrolü sağlayan Goddard bulutları aşıp kendi zamanına döndüğünde her şey eskisi gibi görünüyordu. Ancak 4 yıl sonra 1939'da Kraliyet Hava Kuvvetleri eğitim uçaklarını gerçekten sarı renge boyamaya başladı. Teknisyenler mavi tulumlar giymeye başladı ve o garip uçak modeli Miles Magister olarak hizmete girdi. Peki Goddard bir zaman kaymasına mı maruz kalmıştı yoksa gerçekten geleceğin içine mi sürüklendi? Daha da önemlisi eğer gerçekten zaman yolculuğu yaptıysa biz fark etmeden aynı şeyi yaşayan başkaları da olabilir mi? Bu olay bilinmeyen boyutların ve zamanın gizemli doğasının küçük bir ipucu olabilir mi? Flannan Adaları Deniz Feneri Vakası 1900 yılının Aralık ayında İskoçya'nın batı kıyılarında yer alan Flannan Adaları'ndaki deniz ferinde görevli 3 bekçi Thomas Marshall, James Ducat ve Donald MacArthur gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Flannan Adaları uzak ve izole konumuyla bilinen tehlikeli bir bölgeydi. Devasa dalgalar kayalıkları döverken fenerin tepesinde 3 adam görevlerini yerine getiriyordu. Ancak Aralık ayının ortasında bu sakin ama ürpertici ada tarih boyunca unutulmayacak bir gizemin merkezine dönüştü. 15 Aralık'ta bölgeden geçen bir gemi deniz fenerinin ışığının yanmadığını fark etti ve yetkililere bildirdi. Fenerin sürekli yanması gerekiyordu. Çünkü burası gemiler için hayati bir navigasyon noktasıydı. Ancak ışık karanlıktı. Yardım ekibi kötü hava koşulları nedeniyle adaya hemen ulaşamadı ve ancak 26 Aralık'ta oraya varabildiler. Deniz fenerine girdiklerinde gördükleri manzara tüyler ürperticiydi. İçeride her şey düzenliydi. Masada yemekler duruyordu ve 3 bekçinin paltoları hala askıdaydı. Ancak bekçilerin kendilerinden hiçbir iz yoktu. Sandalyeler devrilmemişti. Odalar normaldi ancak 3 adam ortadan kaybolmuştu. Bekçilerin günlükleri incelendiğinde çok daha garip detaylarla karşılaşıldı. Günlükte Thomas Marshall'ın birkaç gün önce yazdığı şu satırlar dikkat çekiciydi. Rüzgarın sesi sanki insan çığlıkları gibi. Dalgalar her zamankinden büyük. Hava kararıyor. Donald dua ediyor. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Ancak en tuhaf bu satırdı. Fırtına sona erdi. Hava açık. Tanrı her şeyin sonunu getirdi. Yetkililerin dikkatini çeken en büyük detay ise 12 Aralık'ta kaydedilmiş bu yazıların resmi hava durumu raporlarıyla uyuşmamasıydı. Bölgedeki diğer adalardan gelen raporlar o günlerde şiddetli bir fırtına olmadığını söylüyordu. Peki günlüklerde yazan bu korkunç hava durumu ve çığlık sesleri nereden geliyordu? Araştırmacılar bu 3 adama ne olduğuna dair birçok teori sundular. Kimileri devasa bir dalganın kıyıya çarpıp onları okyanusa sürüklediğini düşündü. Ancak paltolarının hala askıda olması adamların kendi rızalarıyla dışarı çıktığını gösteriyordu. Acaba ne görmüşlerdi? Neden bir fırtına olmamasına rağmen korkuya kapılmışlardı? Bazı araştırmacılar ise çok daha korkutucu bir teori sundu. Flannan Adaları eski Kelt efsanelerinde doğaüstü varlıklarla ilişkilendiriliyordu. Eski İskoç denizcileri bu adaların deniz ruhları tarafından korunduğunu ve izinsiz girenlerin sonsuza dek kaybolduğunu anlatan hikayeler anlatıyordu. Acaba bu 3 adamın başına gelen de böyle bir şey olabilir miydi? Bu 3 adamın başına ne geldiği hala bilinmiyor. Flannan Adaları'ndaki bu deniz feneri gizemini korumaya devam ediyor. Gerçekten bir doğa olayı mı yaşandı yoksa bilinmeyen bir güç mü onları aldı? Bugün sizlere zaman yolculuğu ile ilgili en gizemli olayları anlattım. Gerçek mi yoksa yalnızca birer şehir efsanesi mi? Kimi vakalar bilim tarafından çürütülse de bazıları hala cevap bekleyen büyük sorular barındırıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Zaman yolculuğu gerçekten mümkün olabilir mi? Yorumlarda görüşlerinizi benimle paylaşın. Ve unutmayın, bazen en büyük sırlar zamanın derinliklerinde saklıdır.